Evet arkadaşlar, bugün Cursor'da kullandığım 4 tekniği sizinle paylaşacağım. Bunları hem kendim kullanıyorum hem internette diğer yabancı YouTuber'lardan gördüm. Şimdi sizinle bunları paylaşacağım. Bugün neler yapacağız? 1. Hatalı işlemleri geri almayı göstereceğim. 2. Cursor'a code structure'ını, yani kod yapısını nasıl yazması gerektiğini nasıl anlatmalıyız onu göstereceğim. Bir de dokümanlı ve dokümansız versiyonlarının farklarını göreceğiz. Bir de reverse engineering yapacağız bir UI için. En eğlenceli kısmı bu. İnternetten bir uygulamanın UI'ni bulacağız. Daha sonrasında bunu Cursor'a verip bize bu ekranı yazmasını isteyeceğiz. Yani reverse engineering, yani tersine mühendislik yapacağız. Ayrıca bu gördüğünüz bir uygulamayı anında kullanmamıza da yardımcı olacak. Başlamadan önce bana çok sorulan bir soru var, onu cevaplayalım. Cursor'ın ChatGPT ve Claude'den farkı nedir? Şimdi önceki ChatGPT ve Claude bir yapay zeka, Cursor ise bu yapay zekaları ve farklı yapay zekaları kullanabilen bir IDE'dir. Yani kod düzenleyicidir. ChatGPT genel kullanabileceğiniz ücretsiz versiyonu olan genel bir yapay zekadır. Eğer kod üzerine ileri düzey işler yapmak istiyorsanız Claude'yi kullanmalısınız. Claude şu an kod anlamında ChatGPT'den çok daha iyi sonuçlar veriyor. Yani IDE dediğimde Cursor'ın VS Code gibi, Xcode gibi bir IDE olduğu, içerisinde yapay zekanın sağ tarafta bir AI body'niz var. Bunu rahatlıkla içeride kullanabiliyorsunuz. Farklı yapay zeka modellerini değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Peki biz niye Cursor'ı kullanıyoruz Claude ve GPT'ye erişebiliyorken? Farkı şu arkadaşlar. Claude ve ChatGPT'de siz yaptığınız her değişiklikte bütün proje dosyalarını yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra bu yüklediğiniz dosyaları işlem yaptırıp tekrar dosyaları alıp tekrar bilgisayarınızdaki projeye eklemeniz gerekiyor. Cursor burada devreye giriyor. Bizim bütün proje dosyalarımıza hakim oluyor. Direkt yapay zeka içerisine entegre. Bu şekilde dosya sürekli yükle, geri al, yükle, geri al döngüsünden kurtulmuş oluyoruz. Cursor bizim için bunu yapıyor ve birçok yapay zeka modeline de alternatif sağladığı için istediğinizde kullanabilirsiniz. Eğer kanalımda ilk defa bu videoya denk geliyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk başta Cursor'ı nerede indirebilirsiniz ona bakalım. Bu ekranda görmüş olduğunuz siteye giriyorsunuz. Eğer burada Mac'iniz varsa otomatik olarak size zaten download for Mac çıkacaktır. Bu sitenin linkini açıklamalara bırakacağım. Yoksa buradan download ediyorsunuz ve sonra sign in işlemlerini yapıyorsunuz. Cursor'un abonelik ücretlerini de öğrenmek isterseniz buradan pricing bölümüne gelip bakabilirsiniz. Buradaki Pro 2-week trial dediği 2 hafta boyunca size ücretsiz bir kullanım süresi veriyor. İçerisinde de 2000 tamamlama ve 50 slot premium request diyor. Buradaki 20.000 ve 50.000'i ben dolduramadım açıkçası. Aktif olarak da kullandım. Benim 2 haftalık sürem bittiği için ben premium'a geçiş yaptım. Şu an 20 dolarlık versiyonu kullanıyorum ve bu da gayet yeterli. Yani fiyatları gayet uygun. Hatta burada yıllık seçeneği de var. Buradan eğer yıllık abone olursanız, uzun süreler kullanacaksanız sizin için daha avantajlı olur. Daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa buradaki siteden öğrenebilirsiniz. Cursor'ın kendi tanıtım videoları, yani tanıtım metinleri burada var. Daha fazla özelliğe buradan erişebilirsiniz. Şimdi demo bir proje yaratalım. Xcode'a geldim. App dedim. iOS kısmından app'i seçtim. Next dedim. Buraya Cursor Demo diyorum. Swift UI, Swift diyoruz. Include test diyor. Teste gerek yok. Evet, şu an projemiz yaratıldı. Yan tarafa canvas'ımız geliyor. Projemiz burada dursun. Şimdi cursor'ımızı açalım. Evet, şimdi cursor'ımızı açtık. Buradan Open Folder deyip projemizi seçiyoruz. Evet, projemizi burada açtık. Şimdi ilk bakacağımız şey hatalı işlemleri geri alma. Şimdi cursor'la yaptığımız bir hatayı geri alacağız. İstemediğimiz bir prompt yazdıracağız ve sonra bunu geri alacağız. Şimdi sağ üstten buradan panelimi açıyorum. Composer'ım açık. Ben yine her mesajımda buradan Codebase'imi ekliyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Projenin hepsine hakim olsun. Bunu eklemediğim zamanlar çünkü bütün kodu tek sayfada yazma gibi bir duruma evriliyor. Şimdi buraya geldim. Diyorum ki ben bir onboarding sayfası. Şimdi dedim ki ben bir onboarding sayfası istiyorum. Onboarding içerisinde 3 sayfa olsun. Ekranın yarısı görsel, yarısı açıklama ve başlık olsun. Dot yapısı ile sayfa geçişlerini takip et. Bu dot uygulamalara girdiğinizde genelde karşılama sayfalarının altında 3 tane küçük nokta olur. Dot da zaten nokta demek. Onu istiyorum. Son sayfada skip ekle son sayfa hariç dedim. Son sayfadan önce atla butonu olsun istiyorum. Ve bunu İngilizce yapmasını istiyorum. Son sayfada da get started olsun. Önceki sayfalarda olmasın. Bunları tek tek söylemeniz lazım. Yoksa kendi kafasına göre yazıyor. O yüzden promptları yazarken karşınızda sanki hiçbir şey bilmeyen bir insan varmış gibi yazarsanız çok daha başarılı olursunuz. Ve dedim ki görselleri kendi sunucundan sağla. Bunu kendim kod yazarken fark ettim. Bunu söylerseniz kendi sunucusundan görseller sağlayabiliyor. Sizin ekstra görsel eklemeden bir URL'den indiriyor. Büyük ihtimal kendisini ya da bir open source bir yerden çekiyor. Metinlerde İngilizce olsun dedim. Bakalım yazdıralım. Ayrıca güzel bir prompt açıklaması da oldu sizin için. Test yapıyorduk ama bu da sizin için artı oldu. Evet, şu an çalışıyor. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz.
Şimdi burada sayfa yarattı. Onboarding page view, main view diye. Fakat bunlar benim Xcode'um içerisinde yok. Bunu yorumlarda bir arkadaşımız da sormuştu. Buradaki Xcode burada yaratılan dosyaları indekslemiyor. Bunları tekrar Finder içerisinden bulup Xcode'un içerisine yüklemeniz gerekiyor. Şimdi bu işlemleri yapalım. Şimdi dosyaları sürükleyip bırakırken böyle bir soru soruyor. Buna her zaman finish deyin. Yukarıdaki seçenekleri değiştirmeyin. Burası da önemli. Evet, dosyalarımı da ekledim. Şimdi şurada bir hatamız var. Bunu belki alıyor olabilirsiniz. Burada diyor ki view'umuz, buradaki main view'umuz view'e uyumlu değil diyor. Hemen kontrole basıp tıklayıp gidiyorum. Evet, burada Cursor'ın işte bir hatası daha var. Bunu önceki videoma bakarsınız. Orada kendi yaşadığım sorunları hazır bir prompt olarak vermiştim. Onları promptunuzun önüne ekleyerek bu hataların hepsinden kurtulabilirsiniz. Otomatik kütüphaneleri eklemiyor. Biz kendimiz ekleyelim. Import Swift UI dedim. Ve şu an hatamız geçti. Evet, burada da bir kütüphane hatamız var. Buraya da eklememiş. Eğer isteyen olursa bu videonun altına yazın. Ben açıklama kısmına eklerim kendi hataları önleyen promptumu. Evet, gördüğünüz gibi kodumuz geldi. İnternetten bul veya sen kendi sunucundan sağla deyince görselleri otomatik ekliyor. Gördüğünüz gibi open source. Gördüğünüz gibi gayet güzel internetten bulmuş. Şurada da URL'leri var. Kendisi ekliyor. Şimdi diyelim ki siz bu onboarding eklemek istemediniz. Hata yaptınız. Bunu nasıl geri alacağız? Şimdi burada kendiniz GitHub reposu yaratıp buradan da geri alabilirsiniz. Bunu bir pushlayıp geri commit'ine dönebilirsiniz. Bunun için GitHub bilginiz olması gerekiyor tabii ki. Eğer diyelim ki hata yaptınız ve bunu Cursor'dan geri almak istiyorsunuz veya bunun üzerine ikinci bir istekte bulunmuş olabilirsiniz. Bu geride kalmış olabilir. Şimdi bunu geri almak için şu işlemi yapıyoruz. Şimdi şurada checkpoint created diye bir ince bir küçük bir yazı var. Şimdi bu yazıya gelip burada restore diyebilirsiniz veya ikinci bir request'iniz olduğunda burada checkpoint'e check gibi tabii İngilizce yazılar var. Buradan eğer ben restore dersem diyor ki bütün değişiklikleri bu isteği gönderdiğiniz anına geri alır diyor. Şimdi restore diyelim. Buna diyor emin misiniz diyor. Bu değişikliklerin hepsi kaldırılacaktır diyor. Continue diyoruz ve bakın hem cursor'da dosyalarım gitti hem de burada Xcode içerisinde dosyalarım gitti. Tabi burada hatalı gösteriyor. Bunları biz Xcode içerisinden kendimiz kaldırmamız gerekiyor. Evet, delete dedim gitti ve cursor şu an ilk haline geri döndü. Şu an benim burada komut verip yazmamı bekliyor. Evet, ilk özelliğimiz buydu. İçerisinde bir iki özellik daha da sıkıştırmış olduk. Bol bol bilgi videosu oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci özelliğimize geçelim. Şimdi az önce Xcode içerisinde gördüğünüz dosya dağınık bir şekilde duruyordu yukarıda gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunların bir folder yapısına, bir klasör yapısına uygun olmasını istiyoruz. Bir programlama standartlarına uygun olmasını istiyoruz. Neden? Çünkü uygulama yayınladınız, bir reaksiyon aldınız, bir para kazandınız, bir indirme sayısı elde ettiniz. Eğer buna daha sonrasında bir yazılımcı tutup da buna bir geliştirme isterseniz veya kendiniz de bir geliştirme yapmak isterseniz şimdi vereceğim modele uygun yazdırırsanız geliştirmeleriniz daha kolay olur. Daha az maliyetli ve daha az zaman kaybı yaşarsınız. O yüzden şimdi vereceğim modeli uygulayabilirsiniz. Uygulaması da çok basit. Bir satır sadece komut vereceğiz, o kadar. Şimdi az önceki komutun aynısını yazacağım. Ve bu sefer dosya yapısını farklı isteyeceğim. Şimdi yine code base diyorum. Alt satıra giriyorum. Eski komutumu yapıştırıyorum. Evet, yapıştırdım. Şimdi diyorum ki bunu ben MVVM Core Feature yapısına uygun olmasını istiyorum. Şöyle diyelim. Yukarıdakileri. Şimdi dedim ki yukarıdaki isteklerimi MVVM yapısına uygun bir şekilde yaz. Bu bir programlama standartıdır. Model v Model'dır açılımı da. Detaylı açıklamasını istiyorsanız araştırabilirsiniz. Core ve Features yapısını kullan dedim. Bu da Core'da genelde bizim servislerimiz vesaire internet etkileşimi sağladığımız yer. Feature kısmında görünümlerimizin olduğu yer daha çok. Şimdi buna enter diyorum. Bakalım ne çıkacak. Umarım istediğimiz şekilde yapar. Şimdi dosyalarımızı okuyor, oluşturuyor. Evet, burada bir MVVM yapısı da çizdi bize. Mesela onboarding'imizin gördüğünüz gibi gayet nizami bir düzen oldu. Bu şekilde yazmamızın faydası mesela bu onboarding'i alıp şu an götürüp başka bir uygulamada kullanabiliriz. Yani bir kere yazıp binlerce uygulamada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her uygulamada tekrar cursor'dan da kredi harcamamış olursunuz. Kendinize tekrar yormamış olursunuz. Sadece sürükle bırakla bütün işlevi halledebilirsiniz. Buradaki her şeyi accept all diyorum. Evet, şimdi Xcode'uma geldim. Core kısmına bakıyorum. Component, dot indicator'ı bunu bile ayrı yapmış oradaki dot diye bahsettiğimiz kısmı. Feature kısmına geliyorum. Onboarding var. İçinde model, view modu gördüğünüz gibi az önceki yaptığımız gayet amatör bir işti. Şu an yaptığımız iş biraz daha profesyonelleşti. Siz de bu tekniği uygularsınız. Daha da profesyonelleşirsiniz. En azından vakit bile kazandırır size. Evet, buradan onboarding view'uma geldim. Canvas'ın da sağ tarafa geldi gördüğünüz gibi. Çok daha nizami bir kod yapım var. Bunu buradan tutup başka bir uygulamaya direkt taşıyabilirim. Sağ kaydırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Get Started butonum da geldi. Şimdi üçüncü tekniğimize geçelim. Evet, şimdi üçüncü tekniğimizi yapacağız. Dokümansız vs dokümanlı yapacağız. Bakalım hangisinde daha başarılı bir UI çizecek. Hemen sizin için testini yapıyorum. Geliyorum buraya. Önceki promptumu yazıyorum. Yine onboarding'den gidelim. Tabii ki code base'imi ekliyorum. Daha sonrasında yapıştırıyorum. Şu an dokümanımız yok. Bakalım nasıl bir yapı yaratacak bize. Bunu gönder diyorum. Evet, kodumuz çalışıyor. Az önce uyguladığımız MVVM'i tekrar verdim. Tabii yine bahsettiğim gibi bu folder'ları Xcode'a taşımanız gerekiyor. Accept all diyorum. Evet, şimdi geldim. Dokümansız bu
şekilde bize bir UI çizdi. Görselleri yine tabii internetten bulmasını istedi. Skip butonunu buraya koydu. Benim verdiğim komutta 3. sayfada. Yok, burada next var ve burada get started da geliyor. Şimdi bir de dokümanlı versiyonuna bakalım. Bakalım fark yaratabilecek mi? Yaratamayabilir. Bakalım ne çıkacak. Tekrar buradaki komutlarıma restore diyorum. Continue diyorum. Evet, şimdi dokümanlı versiyonu test edeceğiz. Add doc diyorum. Buraya daha önce eklemiş olduğum dokümanım var benim. Siz de buraya add new doc diyerek buradaki URL'i kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Kaydedip adına Swift UI diyebilirsiniz. Ben bunu yaptım. Önceki videomda da var. Oradan bakabilirsiniz. Buradan Codebase diyorum ve dokümanımı ekliyorum. Adına ben Swift UI demiştim. Swift UI diyorum ve aynı komutu tekrar yazıyorum. Evet, aynı komutu tekrar yapıştırıyorum. Bakalım bu sefer nasıl bir UI çizecek? Dokümanlı versus dokümansız yan yana koyup bakacağız şimdi. Evet, gönderdim. Şu an projemi inceliyor ve yaratmaya başladı. Evet, işlemimiz tamamlandı. Accept all diyorum. Evet, view'umuz yükleniyor. Şu an ilk fark ettiğim şey şu: doküman kullandığımızda buradaki import Swift UI'yi kendisi ekliyor. Eğer doküman kullanmazsanız bunu bazen aksatabiliyor. Bazen farklı hatalara yol açıp zaman kaybı yaratabilir. O yüzden doküman kullanmanızı öneririm. Eğer bir iOS developer değilseniz, zaten bir iOS developer'sanız bunu zaten fark edip eklersiniz. Şimdi UI'ıma geliyorum. Bakıyorum. Şimdi burada çok fark yok gibi görünüyor. Fakat az önce ben Swift UI dokümanı vermediğimde Next butonu hep burada duruyordu. Gereksiz bir şekilde. Ve üstte de Keep butonu duruyordu. Bunun burada olması kullanıcı açısından çok yararlı bir şey değil. Biz kullanıcının buradaki aşamaları okumasını, görmesini istiyoruz. Yani buraya hemen atla butonunu koyarsak kullanıcı direkt atlar. Buradan Get Started deyip uygulamaya girer. Bizim amacımız burada bunları eklemek ve Get Started butonu aşağıda. Gördüğünüz gibi hemen atla butonunda gidiyor. Sağ üstte taşınmış. Sayfa küçük olduğu için UI'ye yaptığı etki de küçük. Ama kullanmazsanız, eğer bir kompleks bir ekran yaratmak istediğinizde dokümanınızı çok yararı olacaktır. Ufak tefek değişiklikler için kullanmanıza gerek yok sürekli. Ama bir sayfayı komple yeniden başlıyorsanız doküman kullanmanız gerekli. Çok doküman dedim. Şimdi 4. özelliğimize geçelim. En eğlenceli özelliğimiz. UI kopyalayacağız mevcut bir uygulamanın. Evet arkadaşlar, şimdi işinize çok yarayacak bir site göstereceğim. İster cursor kullanmayın, isterseniz iOS, Android yazın, hiç fark etmez. Neredeyse çoğu uygulamanın bulunduğu mobil sitesini size göstereceğim. Alt tarafa linkleri bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi çoğu app'in Asana gibi iş hayatında kullanan ve Evernote gibi uygulamalar da var burada. Evet, Reddit de var mesela. Örnek veriyorum, popüler uygulamalardan Canva var. Canva'nın içine tıklıyoruz. Buradan neler yapabiliyoruz? Gördüğünüz gibi Canva'nın bütün screenshotları var. Evet, şimdi kopyalamak istediğim uygulamayı açtım. Canva'yı açtım. Şimdi burada sayfaları görebiliyoruz. İsterseniz burada Flows'a girip Premium'u alıp buradan Flows'tan da uygulamanın ekran akışları nasıl olduğuna dair buradan detaylı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Eğer büyük bir uygulama geliştiriyorsanız bir uygulamadan fikir almanız lazım. Onun için burayı kullanabilirsiniz. Devamı için Pro istiyor. Bunu da alırsanız gayet verimli bir şekilde uygulama geliştirebilirsiniz. Şimdi bizim için burası yeterli. Aşağıya bu Mobin'de linkini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz buradan bir görseli seçip cursor'a bunun aynısını yapmasını isteyeceğiz. Öncelikle şuradan mesela bu ekranı alıyorum. Bu ekranı seçtim. Sağ tıklıyorum. Download screen diyorum. Evet diyorum. Evet, dosyamız geldi. Yani sıfırdan bir uygulama yapıyorsunuz. İlk defa geliştiriyorsanız nasıl geliştireceğinizi bir yol haritası, yani nasıl geliştireceğini bilemezsiniz. Bir yol haritası lazım. Onun için de buradan diğer uygulamaları, tutmuş popüler uygulamaları araştırıp bu şekilde bütün sayfaları indirip uygulamanızı geliştirebilirsiniz. Direkt klonlayabilirsiniz. Şimdi ben bu screenshot'ı cursor'a vereceğim ve diyeceğim ki bana bu ekranı kodla, bakalım aynısını yapabilecek mi? Şimdi cursor'ıma geldim. Codebase diyorum tabii ki. Buradan mevcut screenshot'ımı şuradaki sol alttaki imaja basarak ekliyorum. Evet, verdim görseli. Şimdi diyorum ki bu görselin aynısını oluştur. Enter diyorum. Evet, kod yapımızı okuyor ve view'umuzu oluşturmaya başladı. Burada şunu da elde edebilirsiniz. Canva'nın kodları nasıldı gibi bir çıkarım da tersine mühendislik, yani reverse engineering yapabilirsiniz. Hem UI için hem logic mantığını, tabii %100 tutmaz ama yine de buradan size bir fikir verebilir. Evet, tamamladı. Accept all diyorum. Buradan Xcode'umu açıyorum. Tabii ki tek sayfa yazdı. Tek sayfalık bir uygulamaydı. Onun için MVM yazmaya gerek yok. Evet, yükle dedim. Şimdi karşılaştıralım. Evet, gördüğünüz gibi aynı boyutu da getirelim. Evet, gördüğünüz gibi yani Canva logosunu tabii ki alamadı. Biz buraya Canva logosunu kendimiz koyacağız. Tabii şu logoları da yükleyemedi. Biz Xcode'a eğer bu logoları da yüklersek neredeyse aynısı diyebilirim. Altta bir ufak bir kayma var. Yani düşünün ki, örnek veriyorum, popüler bir uygulamayı aldınız. Canva şu an önümüz. Canva'dan devam edelim. Canva'nın bütün screenshotlarını cursor'a yükleyip komutu da verip benim vermiş olduğum hatalı
kodları önleyen promptu da verip yani çok çok daha hızlı uygulama geliştirebilirsiniz. Yani bu gerçekten beni de korkutuyor ara sıra. Şu an işimizi alacak düzeyde değil. Daha farklı içerik fikirleriniz varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. Herkese kolay gelsin.